Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber Samsung'un orta segmentteki en yeni ve en mantıklı modelini yani Galaxy M54'ün tüm özelliklerine ve fiyatına yakından bakacağız. M54 henüz ülkemize gelmedi. Geldiği zaman da çok detaylı bir incelemesi de kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Açıkçası bu cihaz piyasayı kasıp kavurabilecek bir konumda diyebilirim. Hem fiyatıyla hem de özellikleriyle gerçekten benim beğenimi kazandı. Şimdi ilk olarak tasarımla başladığımız zaman Galaxy M54 bu yıl alıştığımız klasik Samsung tasarımıyla beraber geliyor. Kameralar herhangi bir modüle konumlandırılmamış. Direkt olarak arka kapağı gömülü. Bana sorarsanız da bu tasarım bence cihaza biraz daha farklı bir hava katıyor. Renk seçenekleriyle de özgün bir telefon olduğunu belirtmem gerekiyor. Tamamen plastik bir yapıyla karşılaşırken kalınlık ve ağırlık kısmında 8.4 mm kalınlık ve 199 gramlık bir ağırlığı görebiliyoruz. Boyutlarına oranla ideal bir kalınlık ve ağırlığa sahip. Ekran tarafına baktığımızda ise burada yine çok kaliteli bir ekran bizleri karşılıyor. 6.7 inç Full HD Plus ve 120 Hz tazeleme hızıyla gelirken 393 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Burada adaptif bir yenilemenin olmadığını da söyleyeyim. Yani ya 120 Hz'de ya da 60 Hz'de kullanmamız gerekiyor. Ekran kasa oranı ve çerçevelerin ince tutulması da burada önemli avantajlardan. Galaxy A54 ve A34'e göre hem önden hem de arkadan baktığımızda bence biraz daha şık bir telefon olduğunu da söylemem gerekiyor. Yonga setinde bence Exynos'un en iyi işlemcilerinden yani 1380'i burada görebiliyoruz. Bu işlemciyi Galaxy A54'te de görmüştük. Aslında baktığımız zaman Snapdragon 778G'ye çok yakın bir performans sergiliyor. Fakat oyunlarda bir kısıtlamaya maruz kalıyoruz. 60 FPS'i çoğu oyunda göremezken orta yüksek grafik arasında 30 FPS'te güzel bir deneyim sağlıyor. Bunun haricinde genel performansta da bu işlemcinin fazlasıyla yeterli olacağını düşünüyorum. Ve 8 GB RAM'in de cihazımızda olduğunu söyleyeyim. Hafıza kartı desteğiyle de 1 TB'a kadar hafızayı arttırabiliyoruz. Performans olarak da ekran olarak da kesinlikle memnun edecektir. Şimdi kameralara baktığımızda ise burada çok şaşırtıcı bir kamerayla beraberiz. 108 megapiksel ve OIS'li kamerayı bu fiyat bandında görebilmek gerçekten bir mucize. Yardımcı kameralarda 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kamerayı görebiliyoruz. Ana kamera yardımcı kameralardan baya ayrışıyor. Ön tarafta da 32 megapiksel ve f2.2 diyaframlı bir kameramız var. 4K 30 FPS'te OIS'li videolar çekebilirken 6000 mAh gibi çok iddialı bir batarya ile karşı karşıyayız ve 25 Watt'lık hızlı şarj desteği de bizlere sunulmuş durumda. Kablosuz şarjı da M54'te göremiyorken batarya performansı çok iyi olacaktır. Zaten A54'ü deneyimlemiş birisi olarak Exynos 1380 ve 5000 mAh'lik bataryasıyla ortalama 8-9 saat arasını görebiliyorken Galaxy M54 ile bu sürelerin 11-12 saatlere kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Kameraları, bataryası ve performansıyla en dengeli cihazlardan biri kesinlikle M54. Android 13 ve One UI 5.1 arayüzüyle beraber geliyor ve bunun dışında 4 yıl güncelleme, 5 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Yani güncelleme uzun ömürlük konusunda da hiçbir problem yaşamayacağız. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 gibi en güncel teknolojilerde M54'te bulunuyor ve tabii ki 5G desteği de telefonumuzda var. Hoparlör konusunda mono yani tek bir hoparlörü görürken güvenlik kısmında da yan tarafta bir parmak izi okuyucumuz var. Suya ve toza karşı ise herhangi bir dayanıklılığın olmadığını söyleyeyim. Şimdi Galaxy M54'ün bir ön değerlendirmesini yaparsak açıkçası genel olarak sunduklarına baktığımda özellikle ekran, kamera, batarya ve performans konusunda gerçek anlamda fiyat performans bir telefonla karşı karşıyayız. Fakat tabii ki ciddi eksiler de var. Burada mono hoparlörün kullanılması, suya ve toza karşı herhangi bir dayanıklılığın olmaması en büyük eksilerden. Fakat fiyatına baktığımızda şu anda Avrupa'da Galaxy M54 190 euroya satılıyor. Yani ülkemizde vergiler ve kuru hesaba kattığımda 8000 bandında bir fiyat bekliyorum. Samsung bildiğiniz gibi ülkemize özel gayet iyi fiyatlandırmalar yapıyor. Burada herhangi bir sponsorluk yok. Gerçekten Samsung tarafını
burada takdir etmemiz gerekiyor. Dolar bir aydır inanılmaz yükseliyor. Ancak bu süreçte Samsung telefonlar pek fazla zamlanmadı. Apple tarafına veya Xiaomi tarafına oranla çok daha avantajlı kaldıklarını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani Samsung M54 için güzel bir fiyatlandırma ile getirirse bu cihaz 7500 bandına kadar da gelebilir. Açıkçası ilk izlenimlerim bunlardı. Bu fiyatına oranla sundukları bence kesinlikle başarılı. Fiyat performans olarak şu anlık bir not vermeyeceğim. Çünkü bu cihaz ülkemize gelecek. Ardından fiyatlar açıklanacak. O zaman daha derinlemesine dalacağız. Şimdilik bu kadar diyelim. Peki sizce M54 alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bana destek vermek, gelecek videolardan anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.